Eğer bir insan ahlaklıysa ve dürüstse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yapılacak daha çok iş var. Ben üretmeyi seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Eğer ülkeme faydalı işler yapıyorsam beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani yurt dışından ithal edilen ürünlerin ne kadar önüne geçer isek, bu ülkede üretirsek ben bundan mutluluk duyuyorum. İnsan vücudu kapalı bir devre ise, yani ben makine olarak bakıyorum, bu makinenin hakkını vermek lazım. Çalışabildiğimiz kadar çalışmamız, üretebildiğimiz kadar üretmemiz lazım. Warren Buffett CEO'larından Harpas 2019'un Kasım ayında kendi uçağıyla Eskişehir'e gelmiştir. Bize şirketi satar mısınız dedi. Önce teklif edilen para güzeldi. Satıp da ne yapacağım dedim. Bu yaşta gidip balık mı tutacağım? Ben Ümit Gezer, 56 yaşındayım. Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Doğma büyüme Eskişehirliyim. Çok genç yaşta babasız kaldım. Çok fakir bir aileydik biz. Küçük yaşlardan itibaren işte gazoz sattım, simit sattım, gazete sattım. 8 ile 13 yaşı hep böyle gitti. Hep çalıştım ve aldığım parayı hep anneme getirdim, teslim ettim. Fazla mesai olmadığında da dışarıda ek işe giderdim. Onunla da kendi sigara paramı çıkarırdım. Hayal kurmadan bir kere hiçbir şey olmuyor. Hep ileride bir iş adamı olmak istemişimdir. Aile durumu iyi olarak geçseydim, babam da sağ olsaydı ben bugünlere gelemezdim. Üniversite yok. Çünkü para kazanmamız lazım. Bizim aileye para getirmemiz lazım. Ama meslek lisesindeyken de ben çok meraklı bir haşeri çocuktum. Şu andaki yapmış olduğumuz işin okul yıllarında kendi elimde manuel olarak HSS makkapları bilerdim. İşte bu nasıl biledi, sonra tornaya bağlardım. Delik delerdim, bunun talaşı nasıl çıkıyor diye. Askerden geldikten sonra da işte özel bir sektör olan Ford Otosan takım bileme atölyesinde çalıştım 12 yıl. Şimdi aylık 225 saat normal çalışma var ya. Bunun dışında ben 100 saatte her ay fazla mesaiye kalıyordum. Kendim bir şeyler yapmak istiyordum, üretmek istiyordum. Yani tek hayalim buydu. 30 yaşındaydım. Dedim ki artık benim de bir şeyler yapmam lazım. Yeğenlerim Almanya'da, o zamanlar mark vardı. Dedim ki bana 6.000 mark ödünç verir misiniz? Bunu da dedim size 5 yılda öderim. Neden bu kez takımları hep yurt dışından biz alıyoruz, kullanıyoruz? Neden kendimiz yapmıyoruz bu ülkede bunları? Felsefe buydu. Daha sonra 96 yılında Ford Otosan'dan ayrılarak 15 metrekarede iş hayatıma başladım. İlk önce marangozların işlerini biledim orada. Dedim ki ya ben buradaki marangozlara neden uğraşıyorum dedim. Daha sonra Türkiye'deki Ankara Tepe Mobilya, Çilek Mobilya, İstanbul Koleksiyon Mobilya'ya gittim. Ben bu işi yapıyorum. Takımlarınızı ben alayım, ben bileyim. Belli bir süre sonra dedim ki marangozlarda iş yok. Dedim ki bu sektöre çalışmayacağım ben dedim. Bu işi bıraktım. Benim asıl profesyonelle geçişim şöyle olmuştur. Eskişehir'de TUSAŞ, şimdiki adı TEİ. Benim hakim olduğum Ford Otosan'dan kes takımlar vardı. Dedim ki ben onları bilemek istiyorum dedim. Kendilerine gittim. Dediler ki Ümit, bizim işlediğimiz parça $100.000. Kesit takıma verdiğimizin tanesi $100. Sana bilemeye vereceğiz $10. Dedim ki yani $100.000, $100, $10. $10 benim için çok büyük para. Dedim ki bana numune verin, yapayım dedim. Beni kırmadılar sağ olsunlar. İlk önce 5 tane verdiler, oldu. Arkadan 50 tane verdiler, oldu. Arkadan 100 tane verdiler, oldu. Daha sonra ambarda peynir tenekesine kürekle doldurdular. Onları aldım, eşim de yardım etti. Ama yabancı dilim de yok. Yabancı dil olmadan bizim sektörde maalesef olmuyor. Dedim ki ne yapayım? Eskişehir'de bir arkadaşla tanıştım. Christian Benzager, kendisi İsviçreli, eşi Türk. Dedim Christian benim yanıma gel. Ve Christian geldikten sonra biz yurt dışından makine almaya başladık. Ve bugünlere kadar geldik. Yani kaybetseniz burada 6.000 mark para kaybediyorsunuz. Yani yine gider herhangi bir firmada çalışabilirsiniz. 5 yılda bu işten 15 metrekare yerde $3,5 milyon para kazandım. Yani hayatımda hiçbir şey değişmedi ama. Bir ttane Uno'muz vardı. Uno'ya binmeye devam ettik. Dedim ki daha büyük bir yere gitmem lazım. Karcan kes takım da iş yapar. Talaşçı imaratta kullanılan CNC tezgahların uçlarına takılan kes takımının üretimini yaparız biz. Türkiye'de savunma sanayiden işte TAİ ve TEİ, onların alt yan sanayileri, hafif silah tarafı var. Bir de bizde otomotiv tarafı var. Otomotivde işte Bosch ve İzmir'deki Delphi ile yoğun çalışıyoruz ve global tedarikçisiz bunların. Bugün işte Bosch'un ve Delphi'nin Romanya, Çin, Meksika tarafından gelen projeleri de biz gönderiyoruz. Karcan
96'da kurduğumuzda bir tane oğlumuz vardı. Hep aklımda hep 2 oğlum olmasını isterdim. İleride bir çocuğumuz daha olur. İkisi kardeş olurlar dedim. Karcan, kardeşin Kar ve Can ekledim. İşte büyük oğlum Oğulcan, küçük oğlum Onurcan, firma Karcan. Almanya'ya gittik bundan 10 yıl önce. Almanlara kesit takım satacağım. Dediler ki biz senden neden alacağız, yani almamıza gerek yok. Zaten bizim ülkemizde bu işler var. Niye seni tercih edelim? Dedim ki doğru söylüyorlar. Bu işi çözmenin tek yolu Almanların yaptığından daha iyi, daha kaliteli yaparsam ben Almanlara elbet bir gün bunu satacağım. Bizim kurumsallaşmamız bu cümleden sonra başladı. Yani biz ilk önce ne yaptık? Ar-Ge'ye yatırım yaptık. Sadece Ar-Ge'ye ayırdığımız bütçe, yatırım bütçesi 2 milyon euro civarlarındaydı. Oradan yola çıkarak en iyi şekilde kesit takımımızı üretmeye başladık. Türkiye'de 513 tane Ar-Ge merkezi var. Türkiye'de 163. sıradayız, Eskişehir'de 8. sıradayız. Toplam arazimizin büyüklüğü 16.500 metrekare. Biz kendimiz şu anda 4.500 metrekare kapattık. Ama ilerleyen yıllarda arka taraflara büyüyerek gideceğiz. Bizim toplam mühendis sayımız 15. 23 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aktif olarak da Meksika, Çin, Romanya, Polonya ile çalışıyoruz. Benim hiçbir zaman parayla işim olmadı. Ben yaptığım işe çok önem verdim. Yani en iyisini ben yapacağım dedim. En iyisini Karcan yapacak. Benim için müşterinin büyüğü küçüğü yok. Büyük müşteri de benim için müşteridir, küçük müşteri de benim için müşteridir. Adet olarak 2020'de 400 bin adet civarında ürün çıkmıştır. 2022'de de 450 bin ile 470 bin arasındadır. Ben yıllık %7 büyüyorum. Hem makine parkında %7 büyüyorum, hem personel anlamında %7 büyüyorum. Hiçbir zaman biz personeli alıp içeride, üretimde işe başlatmıyoruz. Makine yatırımları bellidir bizim. 6 ay öncesinden personelimizi alırız. Karcan Akademimiz vardır. Akademide bunlar 6 ay eğitim görür. Ondan sonra tezgahlara geçiririz. Başarının sırrı ne? Eğer bir insan ahlaklıysa ve dürüstse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yapılacak daha çok iş var. Ben şöyle bakıyorum. İnsan vücudu kapalı bir devre ise, yani ben makine olarak bakıyorum, bu makinenin hakkını vermek lazım. Çalışabildiğimiz kadar çalışmamız lazım. Üretebildiğimiz kadar üretmemiz lazım. 2015 yılından başlayarak şöyle bir karar aldık arkadaşlarımızla beraber. Öyle bir tesis kuralım ki cumartesi günleri akşam gece 24'ten başlayıp pazartesi sabah 09'a kadar hiç kimse olmadan makinelerimiz üretim yapsın diye planlama yaptık ve onu hayata geçirdik. Hiç kimse olmadan, kimse çalışmadan cumartesi 24, pazartesi sabah 09'a kadar tüm makinelerimiz insansız üretim yapıyoruz. Çok iyi bir takım çalışmamız var. Yani birey olarak insan belli bir şeyler yapabilir. Tek başına her şeyi başaramazsın, yapamazsın. Böyle bir dünya yok. Benimle uzun yıllardan beri çalışan yaklaşık bir 15 kişilik ekibim var. Türkler Türklere güvenmiyor. Yani bir ürünü alacağınız zaman işte inovasyon, teknolojik bir ürün alsanız hemen bakarsınız arkasında. Eğer o ürün ithalsa pahalı olmasına rağmen onu almak için gayret edersiniz. Türkiye'de üretilen bir ürünü almak istemiyor insanlar. Ben bunu çözemedim. Bizim ülkemizde tüm çalışanlar maalesef, benim kendi görüşüm, ya bunu yapsam da ne olur? Hiçbir şey değişmeyecek ki. Yani aldığım maaş bu. Hep bu felsefeyle yola çıkıyor herkes. Yani yaptığın işe saygı duymuyor isen, yaptığın işe önem vermiyorsan, ben bunu da yapsam ne olacak ki? Hiçbir şey değişmeyecek diyor çoğu insan ve buradan kaybediyor. Elbet bir gün o senin yaptığın işi birileri görecektir, fark edecektir. Veya sen kendi varlığını fark edeceksin. Ben neler yapıyorum, başarıyorum diye. Kendi işini yapacaksın belki. Şirket kuracaklar ve iş hayatına girecekler. Bir kere paraya önem vermesinler. Yapacağı işin kalitesine önem versinler. Yani en iyisini kendisi yapmak için mücadele etmesi gerekiyor. Çalışanlarıma da söylüyorum. Lütfen şu kolunuzdaki kol saate bakmayın. Yani mesai bitti, hadi gideceğim diye düşünmeyin. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Ne iş yapacağınızı iş hayatınızda ileriyi çok iyi görmeniz lazım arkadaşlar. Yani vizyon sahibi olmanız lazım. İnsanın para harcayabileceği, her şeyini satabileceği hangi sektördür diye sorduğumuzda
karşımıza sağlık sektörü çıkar. Sağlık sektörüne ilgili yapabildiğimiz her şeyi yapmamız lazım. Orada inanılmaz bir pazar var. Ortaklık teklifi de aldık ama ben ortaklık yapısına şöyle bakıyorum. Ortaklar şirkette çalıştığı müddetçe şirketi kurumsallaştıramazsın, büyütemezsin. Eğer profesyonel bir yönetici atarsan ve dışarıda kalırsan şirket büyür. Bir lider, yönetici ekibini kurduğunda ekiple beraber karar almalı. Onunla beraber büyümeli. İnsan yönetimi eğer iyi sorgularsan, ne zaman ne soru soracağını bilersen insan yönetmek zor değildir. Eğer bu işleri biz yapıyor isek, bu benim bireysel başarım değildir. Yani Karca'nın başarısıdır, çalışanların başarısıdır. Bu ekip işidir.